Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Ben kısa bir girizgah yapmış olayım inşallah. Bugün İlknur Erkan hocamızla buluştuk. Allah razı olsun. Sizi geri çevirmediniz, kabul ettiniz. Bugün cihat perspektifinden boykot ve garka tacı konusunu dinleyeceğiz hocamızdan. Biliyorsunuz ribatımıza devam ediyoruz. Mescid-i Aksa'nın belki kapısı açıldı ama oraya gidebiliyor muyuz? Şu anda gidemiyoruz. Rabbim orada direkt fetih namazıyla bulunabilmeyi, fethe vesile olabilmeyi, fetihle beraber akın akın Müslümanlar olarak, ümmet olarak Allah'ın hikmetine sarılarak oralarda bulunabilmeyi nasip etsin. Bizler de o güne kadar ribattayız diyerek niyet aldık. Bugün de ribatımıza devam ediyoruz İlknur hocamıza. Tekrardan Allah razı olsun diyelim. Hocam Sizden de kendinizi bırakıyorum direkt süreci. Teşekkür ederiz tamam. diye. Rica ederim. Öncelikle yaptığınız işlerden dolayı gerçekten Dijital Ribat grubuna tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani gencecik yaşınızda bizim yoğunluğumuz arasında bıraktığımız yerde siz hiçbir zaman ribatı bırakmadınız. Rabbim muvaffak eylesin. İhlas ile artırsın inşallah. Özellikle her akşam devamlı katılanlar var. Yani gözlemlediğim, gördüğüm kadarıyla. Burada yapılan birçok şeyi belki de birçok kişi biliyor. Ama bilmesine rağmen önemli olan buradayım demek gerçekten. Rabbim mübarek eylesin inşallah ihlas ile. Teşekkürler. Başlayalım o zaman. Kimsenin Tabii hocam vaktini de buyurun. çok fazla almadan. Şimdi cihat kelimesi yani ilk önce bu olay nasıl ortaya çıktı? Yani bu paylaşım ya da bu konu genellikle hepimizin sıkıntısı olan bir durum var. Yeşil sermaye dediğimiz marketlerde boykot olan ürünleri hala görüyor olmak ya da bu boykot ürünleri indirime girmesi. Daha sonra bunları artık o kadar canım sıkıldı ki aklıma gargat yani bu hadis-i şerif geldi. Gerçekten acaba bunlar gargat ağacı şeklinde bir metafor oluştu ve araştırdığımda akademik bir makaleyle karşılaştım. Yani bu beni çok etkiledi ve ondan sonra araştıra daha farklı şeyler buldum. Aslında hepimizin bildiği şeyler ama belki bazıları daha derinlemesine. Onları sizinle paylaşacağım. Zaten birçoğunu büyük ihtimal hepiniz biliyorsunuz. Hakkınızı helal edin öncelikle. Şimdi cihat kavramı üzerinden biz başlarsak cihat kelimesi lügatımızda, sözlüğümüzden kaldırılalı uzun bir zaman oldu. Daha doğrusu sakıncalı kelimeler arasında oldu. Yani unutturulmaya çalışıldı. Hatta bunu fark edenler, hatırlayanlar hani köstebekler böyle toprağın içinden çıkar başlarına vurma oyunları vardır ya sakıncalı, cız demeye başladılar. Aslında cihat bize anlatılan gibi bir kavram değil. Bizim öncelikle bize unutturulan kendi değerlerimize, dil üzerinden yani Taha Hoca'nın da bu konuda çok güzel çalışmaları var. Dilimizi işgalden kurtarmamız lazım. Yani Kudüs işgalini aslında ilk önce zihni ve dil işgalini ortadan kaldırmakla yapabiliriz. Yani bu bir süreçtir. Bir anda kalkıp da işte oraya gidip savaşmak vesaire değil. Bizim burada yapacağımız farklı işgaller yani mevcut olan işgalleri fark etmek ve onları ortadan kaldırmaktır. Şimdi ben baktığımda, araştırdığımda Türk Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nde Arapçada güç ve gayret sarf etmek. Yani bütün gücünü, gayretini sarf ederek, bütün imkanlarını seferber ederek e, bir şeyi başarmak anlamında cehd kökünden türeyen bir kavram olarak karşıma çıktı. Buraya incelediğimizde İslami literatürde dini emirleri öğrenmek, bu emirleri yaşamak, başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülüklerden uzaklaştırmak. Bunları böyle bir arada işlediğimizde aslında İslam'ın tebliğ ayağını da cihat kavramı içinden görüyoruz. Ama tebliğ kavramından önce öncelikle bizim bunu öğrenmemiz, bu eksikliği fark etmemiz, öğrenmemiz, yaşantıya geçirmemiz, sonra anlatmamız geçiyor. Ve burada şu çok dikkatimi çekti. Hani sınırlardan bahsediyoruz ya güncel terminolojide çok fazla özellikle psikoloji camiasında bu kelimeler çok artık herkes kullanıyor. Sınırlarım, sınırlarım. Evet, ben başkasına iyiliği emrederken aslında onun da sınırlarını geçiyorum. Çünkü Allah'ın sınırlarının olduğu yerde kendi sınırlarımdan bahsetmem doğru değil diye düşünüyorum acizane. Şimdi burada bunları biz hepsini böyle genel olarak ele aldığımızda İslam'ı tebliğ, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek anlamında çok
çok geniş bir kapsamlı bir ifadedir cihat. Yani sadece savaş değildir. Burada, İslamiyet'i yaşamak da değildir. Bir çaba vardır, bir mücadele vardır. Fıkhi terim olarak da Müslüman olmayanlara karşı savaş. Ama ben tasavvuftaki cihadı ele aldığımda nefsi emmâreyle savaş çıkıyor. Yani, cihat kavramı böyle sıkıştırılmış, bize anlatılmış şekilde değil aslında. Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramı, cihat kelimesi isim olarak 4 yerde. Bundan türeyen fiil olarak da 24 yerde geçmektedir. Bunun yanında cihat eden anlamındaki mücahit ise 2 ayette geçmektedir. Şimdi bunları biz derlediğimizde, toparladığımızda cihat doğrudan savaş anlamı olduğu gibi Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yaşamak değildir. Bakın yaşama çabasıdır. Yani bu ciddi anlamda önemli diye düşünüyorum. Cihat kelimesinin hem bireysel hem de toplumsal perspektiften bakacağımız yönleri vardır. Nasıl? Bireysel olarak ne demiştik? İslamiyet'i öğrenmek. Yani bunu hayatımıza geçmek. Ama toplumsal açıdan bunu anlatmak ve daha sonra bir adım daha ileri gidiyoruz. İyiliği emrediyoruz ve kötülükten çevremizdekileri men ediyoruz. Yani kötülüğün yanlışlarını anlatıyoruz. Şimdi hem bireysel anlamda vardır hem de toplumsal yönü bulunmaktadır. Şimdi bunu bir kenara koyup hayatımızın gayesi aslında nedir? Cenab-ı Allah bizi yokluktan var etti. Varlık statüsüne çıkardı. Var olmak kelimesi de günümüzde çok fazla kullandığımız kelimelerden bir tanedir. Mesela çalıştığımız yerlerde, ailemizde, arkadaş gruplarımızda biz var olmakla mücadele ediyoruz. Aslında Allah bizi zaten var etmiş. Biz varlığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Var olduğumuzu kabul ettikten sonra bu hayatımızın gayesi, nihai hedef ise tekamül etmek. Yani insanı kamil statüsüne geçmek. Şimdi benim, hayat gayem olan var olmakla nihai hedefim olan insanlık kâmil statüsüne geçmek, tekamül etmek arasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük seferinden dönerken ekranda olan, hadis-i şerif bizim için en büyük ne diyelim, yol haritamız. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Yine alemlerin Resulü Aleyhisselatü Vesselam mücahit nefsiyle cihat edendir ifadesini kullanmıştır. Yani cihatsız bir hayat olamaz. Eğer biz varlığımızı, nihai hedefimize ulaştırmak istiyorsak zaten oldum diyen olmamıştır. Bu konuda cihat kelimesindeki o çabayı almamız gerekiyor. Ama bu çaba ilk önce bizim küçük cihattan büyük cihada geçmemiz, bizim kendimizle uğraşmamız büyük cihattır. Biz kendi sınırlarımızı bilmeden zaten kendini bilen Rabbini bilir. Bakın her şey aslında özünde mihenk taşı kendimizi bilmekle geliyor. Yani ene dediğimiz olayı bilmekle geliyor. Yine Hazreti Ayşe amellerin en faziletlisi olarak ifade ettiği cihat toplumsal manada normal şartlarda farz-ı kifayeyken yani toplumun bir kısmının yaparak toplumun üzerinden o sorumluluğu e, düştüğü ifadesi seferberlik zamanlarında farz-ı ayn olarak kabul edilmektedir. Şimdi biz acaba seferberlik zamanında mıyız? Ahir zaman ümmeti olarak hem insan olmak hem insan kalabilmek için toplumsal manada içinde bulunduğumuz şu süreç büyük ve küçük cihadı birlikte gerekli kılmakta, farz-ı kifayeden farz-ı ayna geçiş yapmaktadır. Yani onlar yaptı. Mesela buradaki hocalarımız ekran başındalar. Arka planda bunun için mücadele edenler, zaman harcayanlar, mesai harcayanlar. Tamam onlar yaptı. Böyle bir şey yok. Hepimizin kendimize göre cihat kavramımız o kadar farklı ki. Hani Peygamber Efendimiz'e soruyorlar ya bu nasıldır? Peygamber Efendimiz A şahsına başka bir şey söylüyor, B şahsına başka bir şey söylüyor. Her insan bir alemdir. O zaman bu kadar çeşit alem varsa bu kadar çeşit de cihat vardır. Kimine göre cihat ailesine bakmaktır. Kimine göre cihat ilerlemektir ilmi açıdan. Kimine göre cihat önde olmaktır, aksiyon almaktır. Kimine göre cihat durmaktır. Sadece aksiyon almak değildir. Bunun için yine az önce söylediğime başına dönüyorum. Herkesin öncelikle kendini tanıması lazım ki
Allah'ın onda var ettiği ya da potansiyel olarak verdiği cihatı nedir? Bunu bilmesi gerekmektedir. Devam edelim. Şimdi az önce seferberlikten bahsettik. Peki biz gerçekten seferberlik zamanında mıyız? Bunun için yine alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifiyle bunu çok güzel ifade etti. Bunu büyük ihtimal birçok söyleşide dinlemişsinizdir ama ben özellikle sonundaki bölümü kullanmak istiyorum. İslam'ın başı peygamberlik ve rahmettir. Ardından hilafet ve rahmet olur. Ardından saltanat ve rahmete dönüşür. Akabinde emirlik ve rahmet olur. Sonrasında İslam'a merkeplerin birbirini ısırması gibi saldırırlar. Merkeplerin birbirini ısırması gibi İslam'a saldırırlar. İşte o vakit cihada yönelir. Bu hadis-i şerifi düşündüğümüzde şu anda gerçekten İslamiyet'e, güzel olana, değerlere bir saldırı var mı? Var. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetine o zaman yol haritasını çizmiş. İşte o vakit cihada yönelir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada da bırakmamış. Cihadın içeriğiyle ilgili yine ümmetine tavsiyelerde bulunmuş. O vakit en hayırlı cihadınız sınırlarda nöbet tutmaktır. Yani bu hadis-i şerif üzerine belki saatlerce konuşulabilir, ilmi araştırmalar yapılabilir. Sınırlar kavramı sadece bizim bildiğimiz fiziki olarak bir vatanın sınırları olarak düşünmemek lazım. Sınırlarımız nelerdir? Sınırlarda nöbet tutmak nasıl olur? Sınırlarımız bizim ruhumuz olabilir. Çünkü Allah'ın emaneti, geleceğimiz olabilir, mefkuremiz, davamız olabilir, ailemiz olabilir, neslimiz olabilir ki geçen hafta yaşadığımız gerçekten hepimizi derinden üzen, aslında var olan ama artık bizim de her zaman olumsuz bir şey olunca varlığını fark ediyoruz ya, fark ettiğimiz, acı çektiğimiz bir haftaya geçirdik. Nesil ve aile yılı. Bu sene aile yılıydı. Bir yerlerde bir şeyler eksik var. Vatanımız bizim sınırlarımız olabilir, değerlerimiz olabilir. Yüce Allah tarafından değerli kılınanlar bizim sınırlarımız olabilir. Peki burada aklımıza ne geliyor? Ayet-i kerimede mübarek kılınan, etrafı bereketli kılınan, değerli olarak bize sunulan, Rabbin kullarına değerli olduğunu ayetiyle ispat etti. İspat etmek zorunda değil. Beytül Makdis toprakları ve devam ediyorum. Bizim sınırlarımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emanetleri, Miraç olarak Miraç beldesini bize emanet etmedi mi? Ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyeti, vefat etmeden önce Beytül Makdis'in fethini bize vasiyet etmemiş miydi? Sahabelerine vasiyet etmemiş miydi? O topraklar bizim sınırlarımız ve yine Peygamber Efendimiz sınırlarda nöbet tutmaktır dedi. Ama onu biraz daha ilişkilendirip spesifik hale getirdi. Bakın genelden özele. Sınır nöbeti tutacağınız en faziletli yerde Askalan'dır ifadesini bulundu. Askalan yani Filistin toprakları. Şimdi Askalan'ın Selahaddin Eyyubi döneminde de yani Askalan'ın farklı bir ne diyelim önemi olabilir. Hani bunu bilmiyoruz. Sadece bir Beytül Makdis topraklarını özellikle Askalan'dan bahsetmesi orada da durmamız gereken bir şeydir. Araştırma yapmamız ya da tefekkür etmemiz gereken bir durumdur. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sınırdaki o nöbette bize yine Beytül Makdis topraklarını ne yaptı? İşaret etti. Sınırın ötesi rahmetten uzaksa kapıları işlerken hep İknur Hoca, Büşra Nur Hoca anlatır. Sınırın ötesi rahmetten uzaksa sınırın içi ve sınırın içinde olmalıyız ve sınırlarımızı korumalıyız. Şimdi bunu düşündüğümüzde değerlerimizi koruyacak, bunların hepsini birlikte yapmamız gerekiyor. Küçük ve büyük cihadımızı destekleyecek, sözlü ve fiili dualarımız, ilim yolunda ilerlememiz ve mübarek Mescid-i Aksa'nın fethedilmesindeki en büyük, yani bunun kapısını açacak en önemli şeylerden bir tanesi saflarını doldurmayla cihada ortak olabiliriz. Ama burada saflarını doldurma derken bugün dün akşam öğrendim zaten. Bugün böyle yoğunlukta bir arada bakarken notlarıma
Şu aklıma geldi, hani, şeyde söylenir ya, namaz kılarken, "Ey cemaat, safları sıklaştırın." Biz hep bunu fiziksel olarak, yani Mescid-i Aksa'nın saflarını doldurmak, tabii ki orada bulunmak şu andaki en büyük cihatlardan bir tanesidir. Ancak acaba manen, yani biz batınen de safları doldurabiliyor muyuz Müslüman kardeşlerimizle? Yani bugün birazcık çuvaldızını kendimize batırma zamanımız diye düşünüyorum. Yani özellikle bu geçen haftaki olan olaylar, Kudüs'te yaşananlar, Mescid-i Aksa'da yaşananlar, yani hayal bile edemeyeceğimiz, hayalimize bile getiremeyeceğimiz, emm, hayalde hoş bir ifade değil ama hiç düşünemeyeceğimiz şeyleri biz görüyoruz. Artık, onları orada işgalcileri içeride görme, oturmaları, bunlar hepimize çok ağır geliyor. O zaman bir yerlerde bir şeyler var. Evet, karanlığın en son noktası aydınlığın başlangıcı ama o aydınlık bizim kendimize gelmemizle olacak. Yani büyük cihadımızla olması gerekiyor. Yani konuşulacak belki çok şey var. Fethedilmesini beklemeden gitmek çok çok kıymetli. Özellikle şu zamanda, yani Türk Hava Yolları, uçuşlara izin vermediği için şu anda Kudüs turları canla başla çalışıyorlar. Nasıl gidebiliriz diye. Ama şu bir gerçek, fetihten önce gidenlerle fetihten sonra gidenler kesinlikle aynı olmayacak. Ne dünyada ne ahirette. Ama bunu söylerken şuna da, ışık tutmak gerekiyor. Nice gidemeyip de yüreği yanıp burada çok güzel hizmet eden insanlar da var. Yani oraya gitmek de bizim imtihanımız olabilir nefsi açıdan. Bunu da ifade etmekte yarar var. Her zaman söylenilen bu söyleşilerde ya da programlarda Kudüs'e hâkim olan dünyaya hâkim olur. Şimdi Aksa tufanı düşündüğümüzde başladığı süre, niçin ortaya çıktı? İlk kıblemiz, 2. mescidimiz ve 3. haremimizi bekleyen tehlikelerden dolayı Gazze yine abilik yaptı ve kendini feda etti. Ve ancak şunu söyledi, Hamas da bunu söyledi. Ne dediler? İslam alemi topyekün zaten bizim yanımızda olur. Ama İslam alemi onları yalnız bıraktı. Bizler onları yalnız bıraktık. Ve bunun üzerine Hamas seferberlik ilan etti. Yani herkes artık Müslüman ülkelerde cihat olması gerekiyor dedi. Buna rağmen yalnız bıraktık. İlk hastane baskınında şunu düşündüm. Yani Gazze'nin yüz ölçümü gerçekten İstanbul'daki bir ilçe kadar ve ben Başakşehir'de, İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. Sadece Başakşehir maddi ve manevi Gazze'ye yeterdi. Bırakın ben İstanbul'u, Türkiye'deki diğer illeri, İslam alemini bırakıyorum. 2 milyara geçen, 2,5 milyara yaklaşan İslam ümmeti Gazze'yi yalnız bıraktık hepimiz. Yani bu mücadele edenler istisna değilim ama ben kendi açımdan hepimizi yalnız bıraktık. Biz az önce neyden bahsettik? Aksa tufanı bunun için çıkmadı mı? Kudüs'e hâkim olan dünyaya hâkim olur ve Kudüs, özellikle Mescid-i Aksa zaten elimizden giderse Kudüs de elimizden gidiyor. Ve onlar topyekün cihada yani hepimizin cihada geleceğimizi düşündüler. Büyük daireden küçük daireye kadar. Herkes gücü nispetince yapabileceği şeyleri yapmalı ve yapmaması gereken şeyleri de yapmamalıydı. Ama bir yerlerde kopukluk oldu. Özellikle, yapılması gereken noktasında böyle hep atağa kalkarız ama durmak insan için zordur. Kemal Sayar ne der? Yavaşla. Çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesidir. Yapılmaması gereken şeyleri de yapmamak, bu da bir cihattır. İlimsiz amel, amelsiz ilim olmaz. Bu düstur zaten, dijital ribat ekibinin de en önemli düsturlarındandır diye düşünüyorum. Cihat üzerinde olduğumuz davayı, hani benim davam, benim mefkürem, bizim davamız diyoruz ya, öğrenmemiz gerekiyor. Bu konuda emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Şu anda ciddi anlamda bir kaynak var. Yani ben 40'tan sonra öğrendim Filistin olaylarını. Yani önceden biliyorduk ama bu kadar bilmiyorduk. Ve şu anda yaptığınız iş gerçekten sadece günümüzde değil, gelecek için de bir kaynak hazırlama şeklinde diye düşünüyorum. Bunun yanında davayı bilmeliyiz. Bunun için dava ihtiyacımızın olması lazım. Yani öyle bir dava ki bu, Allah bizi bu davanın dışına çıkarmasın. Ahir zaman, iman ateşinin kor gibi olduğu dönemdir. Yani ibadet vesaire bunlar ayrı bir şey. Günümüzün, aksiyon almamız gerekiyor ama bazen durarak da az önce üzerinde durdum. Dava ihtiyacımız var. Yani bizim dönemimizde, gençlik dönemimizde bir dava vardı, ezgiler vardı ama şu anda konfor bataklığında olan bir nesil var.
Ciddi anlamda. Özellikle muhafazakâr kesimde, hani, özellikle, hoş bir ifade değil ama burası dar daire olmasa da bu kelimeyi kullanacağım. İşte, bayanlar için Süslüman ifadesi, erkekler için konfordan çıkamayan yeşil sermayeli beyler ifadesi oluyor. Gençlerimiz zaten nerede olduklarını bilmiyoruz. Bunun için dava bir amacı olması lazım. Yetişkininden çocuğuna, gencine kadar. Neslimizin ve biz yetişkinlerin bir davamızın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu davayı ondan sonra bilme ihtiyacını hissederiz diye düşünüyorum. İhtiyacı hissettikten sonra öğrenme aşamasına geliyoruz. Öğreniyoruz ama öğrendiğimizin ne kadarını idrak ediyoruz? İdrak etme aşaması ve daha sonra Allah bende bu kabiliyetleri verdi. O zaman ben bu potansiyelimi bu dava için şu şekilde kullanabilirim deyip aksiyon almamız gerekiyor. Tabii ki fiili ve sözlü dualarımızı eksik etmemeliyiz. Şimdi gözümüzün önünde, Emine Çınar Hoca 900 küsur artık gerçekten günlerini bilmiyorum. Uzun bir süre meydana gelen bir soykırım var ve bu soykırım karşısında olmak için din, dil, ırk, ya da düşünce farklılığı olmasına gerek yok. Tek bir şey gerekiyor, insan olmak. Hani geçen de sosyal medyada çıktı ya bir çocuk boykot, içeceğiyle ilgili annesine "Benim aktivist olmama gerek yok." diyor. Ben diyor insanım diyor, sadece bir insanım diyor. İnsan olmamız gerekiyordu. Ancak biz insan olmanın yanında hem tarihi hem de dini ilişkilerimiz var. O mübarek topraklarla. Bizim ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz için ne buyursun diye soran Hazreti Meymune'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gidin emrini veriyor. Halit Hoca'nın geçenki programında hiç aklıma gelmeyen farklı bir bakış açısı sundu. Diyor ki, Allah'tan diyor Hazreti Meymune'nin eğer gidemezsek sorusu hepimizi aslında rahatlattı diyor. Hani hac içinde, orada ne vardır? İmkânı olan ifadesi vardır. Ama Peygamber Efendimiz burada gidin ifadesinde bulunuyor. Gidin ifadesinde bulunuyor. Ve, Hazreti Meymune Allah ondan, hani, razı olsun, yani, Halit Hoca, bu pencereyi açması da çok kıymetliydi. "Eğer oraya gidemezsek" diyor, "o zaman ne olacak?" Çünkü Peygamber Efendimiz alemlerin sultanı vasiyet etmiş, yani, ümmetine hedef göstermiş, "Oraya gidin." Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin." Bu hadis-i şerifi çok üzerinde durmuşsunuzdur, araştırmışsınızdır ve şu söyleniyor, bunu İlknur Hoca'dan duymuştum yanlış hatırlamıyorsam, zeytinyağı ülkesine zeytinyağı göndermek. Alın burada kandil kelimesini inceleyebilirsiniz. Burada, eee kandillerine yakılmak üzere gönderilen hediyeler açısından bakabilirsiniz. Ama bakmamız gereken bir şey daha var ve özellikle ümmetin kadınlarını yaralayan bir durum. Bunu soran kimdi? Bir kadındı. Peki bu kadın bunu sorduğunda güncel durum neydi? Mescid-i Aksa toprakları işgal altındaydı. Emm, Çalıştığım kurumda öğretmenim, kermes yapmıştık. Çok kıymetli bir velimiz, bu konularda çok gerçekten hassas olan bir velimiz kendi hassasiyetini şu şekilde ifade etti. "Kesinlikle ümmetin kadınlarının orada olmasını istemiyorum." dedi. Yani orada olmasını uygun görmüyorum dedi. Özür diliyorum. Orada artık zaten yorulmuşsunuz, ve tam soykırımın en sıkıntılı zamanları, çocukları görüyorsunuz, anneleri görüyorsunuz, parçalanan aileler, açlık, eee, yapılan, soykırımı görüyorsunuz. Ümmetin erkekleri olsaydı da ümmetin kadınları durması gereken yeri bilseydi. Bu ifade ağzımdan çıktı. Ama inanın şu anda geldiğimiz noktada bizim ümmetin erkekleri, ümmetin kadınları bu en bariz, devamlı bizlerin canını yakan bir noktadır. Yani biz, Kudüs seferlerine gittiğimizde erkeklerin sayısı o kadar azdır ki kadınlar ve çok zorlukla her bayanın oraya gelme hikâyesi vardır ve Kudüs'e gitmek demek bir şey feda etmek demektir. Öyle rahat rahat hiçbir zaman gidemezsiniz. Her şeyimi hazırladım dediğim anda bile farklı bir durum olur. Ama buna rağmen üzüntümüz olmasına rağmen geldiğimiz şu noktada artık hiç kimseyi suçlama durumunda değiliz.
Tek suçlayacağımız varsa kendimiz. Yani artık o noktadayız diye düşünüyorum Mescid-i Aksa'da yaşanılanları gördükçe. Şimdi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunu hepimiz duymuşsunuzdur. Yani biz bunu duyduğumuzdan beri ya da ilgili hadisler, ayetleri duyduğumuzdan beri ne yapıyoruz? Bu cihatta hep en ön saflarda olma ihtiyacı hissediyoruz. Aksi takdirde karşı karşıya kalacağımız tehlike Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde zaten bildirmektedir. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onlara genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Yani orada Peygamber Efendimiz diyor ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözünü alıyoruz ve orada Efendimiz ümmetini uyarıyor. Zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın gazaba uğratması onları genel bir gazaba, azaba uğratması kaçınılmazdır. Şimdi bu hadis-i şerifi kenara koyuyorum ve ayet-i kerimeye Enfal suresi 25. ayet. Yüce kitabımızda bir toplumda zulüm varsa sadece zulmü yapanlarla sorumlu olmayacağını, bu konuda masum olsalar dahi toplumun geneline yani bu zulme engel olmayanlara da musibet ağına düşebileceklerini en net şekilde ifade etmiştir. İçinizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Bir sözden başladık, hadis-i şerifi söyledik, ayet-i kerimeyi söyledik. Şimdi burada biz Müslümanlar olarak izzetten bahsediyoruz değil mi? Önceden Aksa tufanı öncesinde dualar genellikle şöyleydi. Allah'ım İslam'ı izzetine, ya İslam zaten izzet ama Müslümanlar izzetini tekrar geri ver. Biz bu duayı ederken bu duayda İzzetimizi tekrar alabilmek için ya da izzeti tekrar görmek, tekrar hissetmek, ne olduğunu anlayabilmek için Gazze'nin kendini feda edeceğini biz düşünmedik. Bizim duamız bu şekilde. Yani bir dirilişe sebep oldu. Cihat kavramı hayatımıza girdi. İzzet kavramı hayatımıza girdi. Kaybettiğimiz izzeti bulmaya çalıştık. Eğer bir şeyin eksikliğini hissetmezsek onu tekrar elde edemeyiz zaten. Ve burada Hazreti Ali kaybettiğimiz izzetin sebeplerini aslında o kadar güzel ifade ediyor ki haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Şimdi bunların hepsini ele aldığımızda hadis-i şerif, ayet-i kerime ve Hazreti Ali'nin izzetle ilgili sözü. Bunları biraz kenarda tutup Yahudilere biraz gelmek istiyorum. Yahudilerin yaşamaya çok düşkün insanlar olduğunu ve bu nedenle ölümden hoşlanmadıklarını, ölümü istemediklerini yine ayetler bize anlatıyor. Bakara suresi 95 ve 96. ayet. Cenab-ı Allah cihadımızdaki en önemli aşamayı aslında bizlere gösteriyor. Şimdi bir zulüm var. Ayetle, hadisle bu zulmü ben yapmasam da bu zulmün karşısında azaba uğrama ihtimalimi ya da azaba uğrayacağımı ayet ve hadislerle belirtiliyor. Peki ben şu anda bu soykırım zulmüne karşı ne yapabilirim? Bir insan düşmanı tanırsa, bir toplum düşmanı tanırsa gereken yol haritasını belirleyebilir. Yine burada bizim hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim diyor ki 95-96 Bakara suresinde Yahudiler dünyaya düşkündür, yaşamaya düşkündür, ölümü sevmezler. Ben Yahudiler benim düşmanımsa, ben bunlara karşı cihat yapacaksam o zaman bunların yumuşak karnı nedir? Ayet anlatıyor bana. Ekonomi. O zaman Yahudi'ye verilebilecek en büyük darbelerden biri de ekonomik darbedir. Peki bununla ilgili geçmişte yaşanmış bir şey var mı? Şu anda yaşadığımız her şeyin küçük bir numunesi sahabeler döneminde, zaten Efendimiz döneminde yaşanmış. Bir şey mi yaşadık? Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine, sünnetlerine bakarak biz oradan kendimize, günümüze onu evirebiliriz, revize edebiliriz kendimize göre. Hayber kuşatması. Hayber kuşatmasında Yahudileri dize getiren mal sevgileri olmuştu. Yine boykot konusunda Hud suresi 113. ayette zulmedenlere destek olmayın yoksa ateş size de dokunur. Bakın
zulmetmeyin demiyor. Zulme sessiz kalmak da onu da geçtim. Bakın daha da ilerisi. Yani demek ki kullarının bu potansiyeli zaten Cenab-ı Allah biliyor ve kullarını uyarıyor. Ne diyor? Zulmedenlere destek olmayın. Yoksa ateş size de dokunur. Şimdi bu ateş ne olabilir? Aslında konuşulacak çok şey var. Yaşadığımız kendi hayatımızda 40 gün Mescid-i Aksa kapandığında gerçekten bilmiyorum kendi özel hayatınızda hissettiniz mi? Berekette bir azalma oldu. Yani dünyayla ilgili böyle bir neşe, bir şeyler söndü sanki. Hani Abdülfettah Hoca diyor ya bereket teorisi var. Bereketin merkezi Mescid-i Aksa topraklarıdır diye. Oranın her daim açık olması lazım. Bizim tüm mücadelemiz bu olması gerekiyor. Hem küçük cihat hem de büyük cihat açısından. 900 küsür gündür aslında bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmiş olması gereken Müslümanlar bu kadar uzun sürede kardeşleri soykırıma uğradı, katledildi, tecavüze uğradı. Dalga geçildi, izzetleriyle dalga geçildi ki o insanlar gerçekten çok onurlu insanlar. Aklımıza, hayalimize gelmeyecek zulümler karşısında, dünyanın bir avuç şer güçleri karşısında 2,5 milyar Müslüman yalnız bıraktı ve vatanlarını terk etmediler. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için yine mücadele ettiler ve hala mücadele ediyorlar. Sınır kapıları açılınca dışarıdaki Gazze'liler tekrar geri döndüler. Onlara imkan verince hani tecrit bir dönem konuşuldu ya açılsın kapılar gitmek istemeyenler yine gitmedi. Mescid-i Aksa için bu mücadeleyi verdiler. Peki bu ayetteki ateşe nasıl dokunur? Peki oradaki insanlar bizden gelecek olan yardımı görmeyince beddua etmediler mi? Ebu Ubeyde son basın konuşmasında ya da bir öncesinde düşman olarak ifade etmedi mi? Ondan sonra şehit olmadı mı? Yani bundan büyük ateş olabilir mi? Beddua alıyoruz. Gerçekten beddua alıyoruz. Bu mazlumların bedduaları aslında bu ateşin belki de büyük bir kısmıdır ya da bir kısmıdır. Allahu alem. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin sözlerini tutmayan, fesat çıkartan, hırslı, peygamberlerini yüzüstü bırakan, bakın biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gidin vasiyetini bile insanlara anlatamıyoruz. Bu konuda fetvalar veriliyor, oraya gidilmez diye. Peygamberlerini yüzüstü bırakan kim bunlar? Yahudi. Biz kendimize bakacağız. Bunlar ayetlerle açıklanırken acaba bunların kaç tanesi bende var, bizde var diye. Hatta peygamberlerini öldüren, kendilerini üstün gören, dünyalık çıkarları için her şeyi mübah gören, dünyaya düşkün, fesatçı bir kavim oldukları bildirilmektedir. Tarihi kaynaklarda bunu ispat etmektedir zaten. En önemli ilk aklımıza gelen Kudüs'ün anahtarını verirken Patrik ne yapmıştı? Hazreti Ömer'e Yahudilerin şehri alınmamasını istemişti. Buna izin verilmemesini istemişti. Yine devam ediyorum slaytlarıma. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yakında milletler yemek yiyenlerin çanaklarına davet ettikleri gibi size karşı birbirlerini davet edecekler. Bunun üzerine oradaki sahabelerden birisi bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat nitelik ve nicelik olayı belki de. Fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak İzzet. Sizin gönlünüze de vehn atacak. Şimdi bunu okurken bugün birkaç saat önce aklıma şey geldi. Ahmed Resulü'nde şey var ya içi dolu başaklar gibi Müslümanlar. Yani dolu ve öne eğiliyor. Şimdi günümüzü düşünelim, günümüzün Müslümanını düşünelim. Yani herkes kendisini çok şey bildiğini düşünüyor. Herkesin burnu, özür diliyorum, dik bir şekilde. Ama ayet-i kerimede Müslümanların özelliği nasıldır? İçi dolu başaklar gibi eğilmiştir. Peygamber Efendimiz'e yürürken dik yürür ama hafiften öne eğilerek. Yani secde etmemiz gereken tek varlık Cenab-ı Allah'tır. Ama mütevazi her an olmamız lazım. Yani İslam sadece ibadet değildir, bir yaşam
biçimidir. Yine devam edersek sahabeler soruyorlar. Ve nedir ya Resulallah? Dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir cevabını vermiştir. Şimdi az önce ayetlerde de anlatıldı. Bizim de işte kaynaklarda okuduğumuz dünya sevgisi Yahudilerin özellikleri iken aynı zamanda bu özelliği konusunda peygamberi tarafından ikaz edilen ümmete dönüşme sürecindeyiz. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına bizim için kardeşlerim demiştir. Yani biz bununla hep övünüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize kardeşlerim dedi. Aynı zaman ümmeti benim kardeşlerim dedi. Ama Peygamber Efendimiz bizi bu konuda uyarıyor. Aynı zaman ümmetlerini de bu konuda uyarıyor. Burada sımsıkı sarılmamız gereken 2 tane emanet var. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri, hadis-i şerifleri. Yine oradan kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Şimdi biz özellik noktasında Yahudi özelliklerine hani çok nefret ediyoruz ya, diyoruz ya bir kaşık suda biz onları boğarız vesaire konuşuyoruz. Ama biz yavaş yavaş sinsi bir şekilde onların özelliklerini almaya başlıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bunu zaten okumuşsunuzdur. Bu savaşta Müslümanlar Yahudileri öldürürler. Hatta bir Yahudi taşın, ağacın arkasına gizlenir. Bunun üzerine o taş ve o ağaç, ey Müslüman, ey Allah'ın kulu, işte arkamda bir Yahudi, gel onu öldür der. Yalnızca garkat bir şey söylemez. Zira o Yahudilerin ağaçlarındandır. Şimdi bu hadis-i şerifi okunca Recep Bilgin Hoca'nın makalesi etimolojik yani gargat ağacını etimolojik ve morfolojik açıdan değerlendirdiği makalesiyle karşılaştım. O makalesinde özellikle şundan bahsediyor. 1897 yılında Theodor Herzl başkanlığında gerçekleşen ilk Dünya Siyonist Kongresi'nde Arz-ı Mevut ideallerini Siyonizm kavramıyla ne yapmışlardı? Sistemleştirmişlerdi ve Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Ancak bu hedefe ulaşmaları için aslında sizin de çok iyi duyduğunuz, bildiğiniz İngiliz siyasetçi Gladstone'un çok etkili olduğu söylenir. Hani bu Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit döneminde hatırlarsanız Avam Kamerası'nda ne demişti? Bu Kur'an-ı Kerim'i Müslümanların elinden almalıyız ya da Müslümanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmalıyız. Yani Müslümanları yenmek istiyorsak ve Siyonizm zaten bu ideallerine ulaşmak için bu siyaseti yürüttü. Gizli ve sinsi, bir anda bir savaşta değil ama alttan alttan bu savaşı yürüttü. Ve burada Recep Hoca makale sahibi ilginç bir şeyden ifade ediyor. Diyor ki araştırdığımda işte Hz. Musa'nın Yahudilerin inancına göre asasının gargat ağacından olduğu ifade ediliyor. Ve Recep Hoca şunu ifade ediyor. Diyor ki bu diyor sihirli asa diyor, sihirli güç niteliğindeki bu asa Hollywood, Holy kutsal. Aslında Hristiyanların içindeki e, Siyonistleri de işaret ediyor. Hollywood, kutsal ağaç, Yeşilçam, Pinewood, Bollywood. Bakın farklı ülkelerde ama genellikle hep aynı şekilde ifade ediliyor. Sinema ve medya sektörünün aslında Siyonizmi hedefini gerçekleştirmek için bir garkat ağacı olduğu yorumunu getirmiştir. Şu anda ekranlardan dolayı geçen haftaki olayı biz de yaşadık. Yani sadece ekran tabii ki sebep değil. Sebeplerden çok büyük. Mesela şey oluyor, ebeveynler odada konuşuyorlar, işte okul şunu yapsın, devlet şunu yapsın ama içeride odada ekranın diğer tarafında oğlunun kızının kimlerle görüştüğünü belki bir haber. Yani Siyonizmin zaten bu kullanılan platformların da kurucusunun Yahudi olduğu çıktı. Yani bu hafta bu konuların hepsi zaten tahmin ettiğimiz şeylerdi. Sadece kaynaklarına ulaşıldı, herkesle paylaşıldı.
O zaman sinema ve medya sektörü Siyonizm hedefini gerçekleştiren gargat ağaçları olabilir mi? Yani onun arkasına gizlenip Siyonizm hedefi palazlanıyor mu acaba bu şekilde? Ayrıca bu makalede bu ağacı soy ağacı kavramıyla da ilişkilendirmiş Recep Hoca. Şimdi soy ağacı dediğimizde 5-6 ay önce duyduğum Yahudi kadınların, hamile kadınların Şanlıurfa'ya gelerek doğum gerçekleştirmek istediklerini ve bu konuda çok ciddi anlamda sayılarının arttığı söylendi. Yahudilerin özellikle Yahudilerin bir devleti yoktu. Genellikle bulundukları ülkelerde isimlerini ve soylarını gizleme gereksinimini duyuyorlardı. Osmanlı'nın son dönemindeki gizli Yahudiler yavaş yavaş ne yaptılar? II. Abdülhamit'in yanına kadar yaklaştılar. Zaten sarayın da içindeydiler. Ya da araştırdığımızda Freud gibi birçok bilim adamı ya da bir şeylerin kurucusu aslında devamlı Avrupa'da hor görüldüklerini biz biliyoruz, değil mi? Ancak bu Siyonist ilk gerçekleşen Siyonist Kongresi'nden sonra hepsi birden ortaya çıktı. Yani burada hedeflerini yavaş yavaş ortaya çıkardıklarını gösteriyorlar. Bu soy ağacı da gerçekten üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi bu yaklaşımla günümüzün güncel olaylarını ilişkilendirdiğimizde finans ve lobi faaliyetleri açısından da ekonomi de aslında bir gargat ağacı olarak kabul edilebilir diye düşünüyoruz. Ya da biraz daha kendimize geldiğimizde insanların hayır diyemedikleri makam, güç, konfor alanları aslında Yahudiler arkadan yani biz bunlarla haşır neşir olurken Siyonizm bunları da kullanmış olamaz mı? Ayrıca o makalede bu ağacın 2 tane fiziksel özelliğinden bahsediyor. Bu özelliklerden bir tanesi dikenli olması, diğeri de beyaz olması. Ve orada Recep Hoca şundan bahsediyor. Beyaz perde ifadesi var. Beyaz hep olumlu şeylerdedir. Ama perde ifadesi yani beyaz perde e, beyaz ve dikenli olması. Beyaz perde de yani beyazın içinde o dikenin, şerrin saklanma durumu. Zaten genellikle direkt savaşmazlar. Hani bunu biz kaynaklardan da biliyoruz, görüyoruz. Şimdi bu minvalde boykot ürünü ya da aynı markanın farklı isimlerle piyasaya sürülen mallarını satan firmaların hala terör örgütü ile ilişkide olan kamu ve özel sektörlerin de birer gargat ağacına dönüşebilecekleri ifade edilebilir. Şimdi burada şu ifade var. Farklı isimlerle piyasaya sürme. Happy Center'a gittim. Herhalde bunu söylemem sıkıntı olur mu bilmiyorum. Yeşil sermayeli bir market. Hani farklı isimle piyasaya sürme ihtiyaçları bile yok. Şu anda hani Algida dondurmaları farklı isimlerle piyasaya sürülecek diye sosyal medyada zaten çıkmıştı. Algida'nın kocaman bir alan koymuşlar. Algida'nın reklamını yapıyorlar. Yani bunu saklama ihtiyacı bile yeşil sermaye hissetmiyor. Özellikle hepimiz gerçekten derinden etkileyen, Filistin davasının olduğunu ilan eden yeşil sermayeli büyük şirketler Yahudileri saklayan gargat ağaçlarına dönüşerek tezat oluşturmaktadır. Yani bu artık kesindir. Bu şekilde düşünüyorum. Burada şu anda ben göremiyorum kimseyi. Ben devam ediyorum ama bilmiyorum. Bir sıkıntı yoktur inşallah sesle vesaire. Yok hocam. Ben Tamam. yayında da bakıyorum aynı zamanda hiçbir sıkıntı yok elhamdülillah. Tamam. Az kaldı. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmasına yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte bunlar kendilerine yazık etmişlerdir. Yine bir ayet. Bakın burada sessiz kalmak, zulme karşı çıkmamaktan bahsetmiyor, yaklaşmaktan da bahsetmiyor. Burada neyden bahsediyor? Onlarla dostluk kurmak yani dostluk kurulması bile yasaklanıyor ayet-i kerimeyle. Bırakın destek olmayı. Siyonizme soykırım yapması için destek olmayı Cenab-ı Allah bizzat ayetiyle zaten yasaklamıştır. Mazlumun bedduasından sakının. Sakın ki bunu az önce ateş ayet-i kerimede geçen ateş kelimesiyle ifade etmiştik. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.
Şimdi hani söyleniyor ya, bölgesel konjektürler açısından, ekonomik unsurlar açısından ya da dış dinamikler açısından, bunlar en genelden biraz daha spesifik darlaştırırsam, şirketler, firmalar müşteri istiyor. Gidip söylediğinizde müşteri istiyor ifadesi var. Ya da biraz daha ailenin içine, evin içine koyarsam, bayanlar onsuz yapamam, o daha güzel temizliyor. Ya da sizin kesinlikle onsuz yapamayacağınızı söylediğiniz ürünler. Şimdi bu sözleri indirgenemeyecek bir realiteden, bebeklerin sistematik katledilmesinden, aç bırakılmasından, bir soykırımdan bahsediyoruz. Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Ticarete ve ilişkilere devam edenler eğer empati yaparlarsa hala bu kanlı alışverişe devam edebilirler mi? Amerika'da saldırılar oldu. Türkiye'de bazı yerlerde oldu ama 2 gün üst üste olunca veliler ne yaptı? Hepimiz öğretmenler, çocuklar, yani Türkiye'nin her kesiminden insanlar, çocuklar okula giderken herkesin yüreği pırpır attı. İnsanın başına gelince o zaman daha farklı hissediyor. Gazze bunu hep yaşadı. Batı Şeria bunu hep yaşıyor. Ama biz başımıza gelmeden bunu anlamadık. Başımıza gelirse bir savaş, Allah korusun, bir soykırım, o zaman gerçekten yapabilir miyiz? Hani şey ifadesi vardır ya, çocukları göz önünde katledilmeden cihadı anlayamaz ya da yani özür diliyorum, tecavüze uğramadan sevdiği birisi. Yani cihadın ne demek olduğunu başımıza gelince anlamamıza gerek yok. Ayet ve hadisler zaten ortada. Şimdi İslam tarihinde de bununla ilgili sonraki slaytımıza geldik. Hakkınızı helal edin. Zamanın Şeyhülislam'ı ne söylemiş? Bugünden sonra topraklarınıza girip çıkan Haçlılara hiçbir şey satılmayacak ve hiçbir şey alınmayacaktır. Fetva verilmiş. Şimdi ülkemizde de fetva veriliyor, cihada davet ediliyor. Ama kamu kurum ve kuruluşlarında boykot ürünleri satılıyor. Geçen sene hatırlarsınız, bir okula gelen dondurma firmasını ne yapmıştı? Çocuklar bertaraf etmişti. Olay olmuştu. E, Yani fetva verilmesi değil, bunu yani sistem güzel olabilir ama bu sistemi uygulayacak insanların bilinçli olması gerekiyor. İnanın çocuklara bıraksak çocuklar daha güzel yapıyorlar. Ve bu ikinci olay gerçekten beni çok etkilemişti. Hani bir terzi zalim bir sultana elbise diktiğini ve bunu yaparak zulme yardımcı olup olmadığını soruyor Süfyan Es-Sevri'ye. O ne diyor? Lafı eğip bükmek yok bu konularda. Doğrudan zalim olduğunu, kendisine iplik ve iğne satan tüccarın ise zulme yardımcı olduğunu bildiriyor. Yani oradan buradan aldığımız küçük dediğimiz şeyler aslında hepimizin manevi hayatını da etkiliyor. Şimdi bu bir derleme çalışması aslında. Var olan şeyleri derledim kendi ihtiyacımdan dolayı. Bu çalışmaları derleyince şu çıkıyor. Hani boykot önemli değil ifadesi var ya, aslında bu bir ne diyelim, bir yöntem. İnsanları uzaklaştırmak için boykot kavramının önemini ve etkisini bir kez daha mesela şu anda Başakşehir'de Burger King önünde, Kayaşehir'de eylem yapılıyor. Yani oradaki insanlar gerçekten devamlı ribattalar. Bunun kışı vardı, Ramazan'ı vardı. Oradaki bayanlar, erkekler ve çocuklar, en küçük aktivist 1,5 yaşında. Başakşehir Direniş sayfasına girip görebilirsiniz. Ve şunu söylediler, o kadar çok kurye işi bıraktı ki onlar da şunu yaptılar. Bu kuryelere belediyeden iş buldular. Ve diyorlar ki Burger King'in sahibine, burayı diyor kapat diyor, Burger King'i kapat. Başka bir şey aç, biz seni yardımcı olacağız. Ancak vazgeçmiyor. Çünkü finanse ediliyor. İndirim inanılmaz derecede yaptı. Finanse ediliyor. Şimdi boykot gerçekten önemli. Birçok firma kapattı. Bazı ülkelerden ayrıldı. Yani basite indirgenmesi, önemsiz gösterilmesi gibi sistematik değersizleştirme tuzaklarına düşmemeliyiz.
onurlu bir tercihin göstergesi diye düşünüyorum. Hayatımızın merkezine almalıyız. Sadece soykırımda değil, soykırım sonrası. Şu anda ateşkes ilan edildi. Herkes biraz daha rahat. Böyle bir şey yok. Bizim hayatımızda biz her zaman artık uyanık olmamız gerekiyor. Ve son olarak, yani burada zaten derleyip toparlamaya çalıştım. Bu bahanelerle Siyonizmin varlığını devam ettirmeyelim. Garkat ağacı olmayalım. Yani biz nasıl oluyoruz? Şimdi bunları biraz daha çuval hızını batırmamız gereken yerlere geçeceğiz. Bunlar genel, ekonomik açıdan belki ifade ediyorum. Yeşil sermayeli firmalar, Filistin davasında olduğunu söyleyen devletler, Allah'a inanan kullar, Peygamberimize iman eden ümmet, vicdanın sesini duyan özgür ruhlu insanlar, hem kendi hayatımızda hem de çevremizdeki gargat ağaçlarını fark etmek zorundayız. Şu anda hak ve batılın savaşı içindeyiz ve zulme ortak olmamalıyız. Ama bizler gargat ağacı olurken, yani kendimiz de gargat ağacı olabiliriz. Daha da ileri gideceğim. Belki Kudüs sevdamız da bir gargat ağacı olabilir. Yani onun arkasında acaba Siyonizm nasıl palazlanıyor, nasıl gelişiyor? Bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ben müsaadenizle slaytımı kapatıyorum. Bunlar üzerinde belki düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim mesela şu anda kapılar açılacak. Bugün Hande hocamla da görüştük. İnşallah açılmasa da sonradan gidecek. Mesela ben bir dönem Mescid-i Aksa kapalıydı ve ilk giden gruba imrendim. Yani Allah'ım dedim, ne lütuf onlara. Ve daha sonra Miraç grubu inanılmaz derecede zorlu şartlar altında gitti. Yani biz işte arkadaşlar gidince onların hikayelerinden, paylaşımlarından biz bunları gördük. Ama onlar da farklı bir lütuf, yani çok farklı imtihan oldular ama farklı lütuflarla da lütuflandılar. Şimdi burada e, açılır açılmaz hepimiz gitmek için hazırız birçoğumuz. Ama ilk ben gideceğim hırsı niyetimizin önündeki en büyük engeldir. Yani biz her zaman gerektiğinde durmamız gerekiyor. Çünkü aktif olmak hepimizi mutlu ediyor. Ve Kudüs bizim belki kaçtığımız bir yer, açık ve net. Bunalıyoruz, sıkışıyoruz, teselliler diyarı orası. Oraya gitmek istiyoruz. Ama belki burada kalmamız gerekiyor. Ve Kudüs davasında olan insanlar acaba ailelerini ihmal ediyorlar mı? Yani bir davayı taşıyan kişi insanların kalbini kırmaması gerekiyor. Ben eğer bana bakılınca Kudüs hissettiriyorsam benim yaptığım bir yanlış davaya zarar verebilir. Yani o kadar yumurta taşıyoruz. Hepimiz yumurta taşıyoruz. Yani o yüzden mesela ben ilk gittiğimde Karadenizliyim. Hani böyle kanımız dil dil akar. Çevrenizde varsa ya da sizler öyleyseniz. Ee, Birkaç kişi Mescid-i Aksa'nın kapısında sallanıyor. Onlar kendi ayinlerini yapıyorlar. İlk defa görmüşüm. Hiddetlendim. Tekbir getirdim. Yanımdan Filistinli bir bey geçiyordu çocuğuyla. Sadece bana baktı. Ve ben orada baştan aşağıya utandım. Yani buradan konuşulduğu gibi ya da oraya gidip işte ucuz kahramanlık yeri değil. Ona bakarsanız Filistinlilerin fiziki görüntüleri bizden daha iyi. Ve onlar kendisini itiyor ve o gencecik çocuklar, deli, yani kanları deli deli akan o çocuklar izzetleriyle duruyorlar. Ve İlknur Hoca bize şunu söylemişti: kapılardan gönderilirseniz izzetinizle geri dönün. Ya orası ucuz kahramanlık yeri değil. Orası romantiklik yeri değil. Orası ümmetin yeri. Yani Peygamber Efendimiz hani Mekke Allah'ın, Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama Kudüs, üç mescid olarak düşündüğümüzde ümmete emanet edilmiştir. Ve şöyle bir şey var. Önceki programda şunu demiştim: Aksa neşesi. Aksa'ya gittiğinizde hani herkes şey diyor, oraya gidince çok üzüleceğim. İnanılmaz bir ruhunuzla mı kavuşuyorsunuz bilmiyorum ama ilginç bir neşe oluyor. Ama şunu söyleyeceğim. Hani turnusol kağıdı deniliyor ya, Kudüs gerçekten, Aksa bir imtihan. Umre'ye gittiğinizde farklı imtihanlarla karşılaşırsınız, insanlarla vesaire. Belki ama Aksa'ya gittiğinizde kendinizle karşılaşırsınız. İnsanlarla yaşadığınız her şey kendinizle ilgili olan bir şeydir. Şimdi bizim kendimizi tanımamız lazım. Garkat ağacı benim hırslarım olabilir. Benim Kudüs sevdam olabilir. Yani bu sevdada nefsimle mi yapıyorum?
biraz durmamız gereken yerler var şu anda. Bunu düşünüyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Soru var mı bilmiyorum ama Estağfurullah. Allah razı olsun hepinizden. Hocam ben bakıyorum ama şu anda sanırım aktif bir soru yok. Hani özel olarak yöneltmemiştik ama şu anda yok diye düşünüyorum aklımda da. Hocam bu arada hakkınızı helal ediyorsunuz. Siz hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Bizim burada ribat tutmamıza vesile olan sizsiniz. Elhamdülillah hocalarımızı davet ediyoruz. Geliyorlar ve yani siz olmasanız biz de burada ribat tutulacak bir hoca arayacağız. Hani dinleyeceğimiz, onların ilminden faydalanabileceğimiz. O yüzden Allah sizden razı olsun. Sizler hakkınızı helal edin. Bizi dinleyenler hakkını helal etsin. Vakitlerini ayırdılar. Çok güzel noktalara değindiniz. Özellikle de hocam Mescid-i Aksa'yla alakalı ayetler ve hadisler üzerinden ilerlediğimiz için tekrar yani söylerken devamlı tekrar da ettiniz hani belki biliyoruz. Evet biliyoruz ama gerçekten de ihtiyaç duyuyoruz ve tekrar duymak istiyoruz. Çünkü duyduğumuz şeyler artık o kadar alışmışız ki etkisi bizim için çok normalleşmiş şeyler. Ama çok üzerinde durulması gereken ayetler ve hadisler aslında. Veya garka tacı mıyız dediğiniz gibi neyi önümüze koyuyoruz nefsimizi mi? Ki bunun çok önemli nokta olduğunu düşünüyorum ben dediğiniz gibi. Kudüs davasını ve yine hocamız söylemişti Filistinli. Kudüs davasını kendi bireysel davanız olarak görmeyin. Ümmet davasıdır. Hiç kimseyi kalbinizden ister istemez şey yapabilirsiniz hani yaptığı eylemi ama onun ne niyetle yaptığını bilemezsiniz. O yüzden ümmet davası olarak sahipleneceksiniz. Herkesi destekleyeceksiniz ve bir olacaksınız. İnşallah o zaman da fetih gerçekleşecek. İnşallah. Mesela orada şu aklıma geldi. Yani güzel bir şeyi aslında hatırlattın bana. Selahaddin Eyyubi hani çadırda biliyorsunuz sabah namazı, cuma namazı olayı var. Bunu herkes biliyordur. Ama Selahaddin Eyyubi genellikle Müslümanlarla mücadele etti. Birlik için. Yani şu anda farklı cemaatler, farklı tarikatlar, farklı vakıflar ya da Kudüs turları. Yani birisi bir kardeşimiz için bize bir şey söyleyince bizim susmamız gerekiyor. Ya artık o fitne dönemindeyiz. Yani hala Mescid-i Aksa bir de şöyle bir şey var. Her insan bir alemdir. Oraya gittiğimizde herkes kendi Kudüs'üyle karşılaşıyor. Herkesin Kudüs'ü farklıdır. Herkesin imtihanı farklıdır. Bizim bunu bilerek kardeşlik arasındaki arka planda bu konuşmaları da durdurmamız gerekiyor. Yani fitne dönemindeyiz. Aslında buradan faydalanan sadece Siyonizm var. Biz eğer birlik olsak Mescid-i Aksa bu durumda olmazdı diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Rabbim bir olabilenlerden, o ferasetle, izzetle olabilenlerden ve Mescid-i Aksa'nın fethine de vesile olabilenlerden eylesin bizi. İnşallah bir olalım. Gerçekten de kardeşlerimizin dediğiniz gibi çok önemli bir nokta. Bazen hak yolda olup hak yoldaki yoldaşımızı itebiliyoruz. Böyle olmaması gerektiğini, bir el ele tutuşmamız gerektiğini, belki kiminin söylediği bir ezgiyle o fethi gerçekleştirecek kişi etkilenecek ve ayağa kalkacak, Selahattin olacak. Belki kimin çizdiği resimle bilemeyiz. O yüzden bir olmak gerekiyor. Allah razı olsun sizin hocam. Çok teşekkür ederiz. Bir saatte bitirdim. Allah razı olsun hocam gerçekten de. Teşekkür ederiz. Dinleyen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. İnşallah Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kadar ribatımız da devam edecek. İster burada oluruz, ister fiziken orada oluruz. Ama ribatta oluruz Allah'ın izniyle ve ihlaslı bir şekilde ve samimi bir şekilde olanlardan oluruz inşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Selam.